Cennet ve cehennem sonlu mudur? Cennet ve cehennemin sonsuz olduğu düşüncesi de doğru bildiğimiz yanlışlardan biri midir? Son zamanlarda İslami camiada yaygınlaşmaya başlayan bir görüşe göre, Kur'an'a göre cennet ve cehennem sonsuz değildir. Kur'an'ın bu meseleyle ilgili tam olarak ne dediğini anlamamız için ebede ve hult kavramlarından söz etmek zorundayız. Kur'an cennet içinde, cehennem içinde halidine fiha ebede der. Ebedenin temel sözlük anlamı Türkçedeki ebediyen, sonsuza kadar anlamlarıyla aynıdır. Ebede cehennem için 9, cennet için 3, asla, sonsuza kadar ve benzeri anlamlar için ise 16 defa kullanılır. Hult ise ölümsüzlük, değişmezlik ve benzeri anlamlara ihtiva eder. Hult ifadesi cennet için 39, cehennem için ise 38 kere kullanılır. Cennet ve cehennemin sonsuz olmadığını ileri sürenler ebede ve hult kavramlarına sonsuzluğun dışında farklı anlamlar yüklemekteler. Örneğin kimileri hult için uzun bir zaman derken kimileri ise ebede için bunu söylemektedirler. Duhan suresinin 51. ayetinden itibaren Allah cennetliklerden bahsetmeye başlar. 56. ayette ise la yazukun fiha'l mevte illa'l mevtetel ula. Yani orada ilk ölümlerinden başka ölüm tatmazlar der. Allah açıkça orada ölümün olmadığından bahseder. Ölümün yokluğu durumuna ölümsüzlük deriz. Kur'an bize ahirette ölümsüzlüğün olduğunu açık bir biçimde ifade eder. Sadece bu ayet bile bu konuda Kur'an'ın ne dediğini anlamak için tek başına yeterlidir. Bakara suresi 79. ayette elleriyle kitaplar yazıp satmak için bu Allah'tan diyen kişilerden bahsedilir. 80. ayette ise bu kişilerin ateş bize sadece sayılı günler dokunacak dedikleri aktarılır. Böyle diyenler için Resulullah'ın Allah'tan bir söz mü aldınız? Ki Allah asla sözünden caymaz, yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz demesi emredilir. Eğer cehennemin ve cennetin sonu varsa, Kur'an'da kınanan bu kişilerin sadece sayılı gün ateş bize dokunacak demesi doğru olacaktır. Çünkü cehennemin sonu varsa ateş sayısız değil, sayılı günler miktarınca dokunur. Oysa Kur'an bu iddiaya sahip kişilerin söylediklerini onaylamamakta, bunu cevap verilmesi gereken bir konu olarak görmektedir. Enbiya suresi 34. ayet. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدُ اَفَاِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Yani biz senden önce hiçbir insana hult vermedik. Şimdi sen ölürsün de onlar hult mu olurlar? Hult ifadesini kasıtlı olarak çevirmedik. Daha önce de değindiğimiz gibi hult ifadesi hem cennet hem de cehennem için kullanılan bir ifadeydi. Ayette hult ifadesi ölümün zıttı olarak konumlandırılmıştır. Hult ifadesine uzun bir süre dersek, şimdi sen ölürsün de onlar uzun bir süre mi yaşarlar gibi garip ve hatalı bir anlam ortaya çıkar. Hatalı diyoruz çünkü uzun süre yaşayan biri de sonunda öleceği için burada bir anlamsızlık oluşacaktır. O yüzden hult ifadesine ancak ölümsüzlük anlamı verilirse ayetin anlamlı bir mantıksal çerçeveye kavuşacağı açıktır. Kur'an'ın cennetin süresi içinde, cehennemin süresi içinde hult kelimesini kullandığını unutmayalım. Kur'an birçok ayette dünya hayatının geçiciliğine vurgu yapar. Eğer Kur'an'a göre ahiret de dünya hayatı gibi geçici ise Allah'ın dünya hayatına geçici demesi, asıl yurdun ahiret olduğunu söylemesi ve oranın emanet yeri değil de asıl kalınacak konaklama yeri olduğunu söylemesi de açıkça anlamsız olacaktır. Üstelik sonu olan bir cennetin sonsuzu, nihai olanı özlemle arayan insan tabiatına pek de çekici gelmeyeceği açıktır. Sonuçta ahiret de sona erecek ve yok olacaksak ne cennet mutlak anlamda arzu edilmeye değerdir ne de cehennem mutlak anlamda korkunç ve kötüdür. Cennetin ve cehennemin sonu olduğu inancı Kur'an ile çeliştiği gibi bizim açıkça nihai huzur ve mutluluğa hasret insan tabiatımızla da çelişmektedir. Gördüğümüz gibi Kur'an'a göre açıkça cennette, cehennemle sonlu değildir. Peki cennete ve cehenneme sonlu diyenler neden bunu savunuyorlar? Görebildiğimiz ve analiz edebildiğimiz kadarıyla bunun birkaç nedeni var. Maddeler halinde bu nedenler hakkında düşünelim. Allah'ın bakiliği yani kalıcılığı meselesi. Allah'ın bakiliği meselesindeki temel düşünce şöyledir. Allah bakidir. O yüzden insanlar baki olamaz. İnsanlara da baki olabilir dersek Allah'ın bir özelliğini insanlara vermiş olup Allah'ın baki olduğu düşüncesini çiğnemiş oluruz. Eğer herhangi biri Allah'ın yanında bir şeylerin de baki olmasını sorun olarak görüyorsa zaten cennet ve cehennem meselesini hiç gelmeye gerek kalmadan en başta Kur'an'la çelişir. Çünkü Kur'an'a göre iyi işler de bakidir, yani yok olmaz.
Allah'ın insanlara vaat ettiği ahiret rızıkları da ve hatta ahiretin kendisi de bakidir. Allah'ın özelliğinin insanlara verilmesi meselesi için ise şunları söyleyebiliriz. Kur'an'a göre Allah basirdir, yani görendir. İnsanlar da görebilir. Allah duyandır, insanlar da duyabilir. Allah'ın sahip olduğu özelliklere birebir Allah'ın sahip olduğu gibi sahip olmasa da insanlar da Allah'ın insanlara bu özellikleri bahşetmesinden dolayı sahip olabilirler. Peki neden baki olan Allah ikinci kez bizi tekrar yarattığında baki olarak yaratmasın? Sonsuz cehennemin adaletsiz olduğu düşüncesi. Peki gerçekten sınırlı bir dünya hayatının cezası sınırsız mı olmalıdır? Bu düşünce, bu itiraz ilk bakışta fazlasıyla iyi, fazlasıyla sorunsuz görünebilir. Ancak kendimize şu soruyu soralım. Ahiretin bitmesi, her şeyin sona ermesi gerçekten bana daha mı doğru, daha mı adaletli geliyor? Yani Allah'a düşman olan bebek katili, zalim bir Firavun'la Musa'nın aynı sonda birleşmesi daha mı adaletli, daha mı doğru? Hayatı boyunca Allah yolunda malını harcamış, gayret etmiş biriyle masum insanları katleden bir canlı bombanın veya bir çocuk tecavüzcüsünün her şeyin sonunda eşitlenmeleri daha mı doğrudur? Eğer ahiret sona erdiğinde hayat boyu iyilik ve güzellik için çabalamış bir adamla şeytanın sağ kolu olmuş bir adam eşitlenecekse bu pek de adaletli olmayacaktır. Eğer iyi olan kişi de kötü olan kişi de sonunda yok olup aynı konuma gelecek, yaptıklarını, yaşadıklarını, çektiği cezayı veya aldığı ödülü hatırlamayacaksa burada iyi olanın kötü olandan daha iyi bir karşılık aldığını nasıl söyleyebiliriz? Üstelik Allah sınırlı derecede alim ve sınırlı derecede kudretli bir varlık değildir. Sonsuz kudret sahibi bir varlığa karşı işlediğimiz suçun neden sonlu bir karşılığı olması gerektiğini düşünelim. Neden Allah'ın vereceği cezanın dünyada birbirimize karşı verdiğimiz cezalar gibi bir ceza olmasını bekleyelim? Hangi nesnel ve rasyonel kritere göre bunu iddia edelim? Bizce cevap açıktır. Dayanacağımız mantıksal bir temel yoktur. İnsana yalnızca sonsuz olanla tatmin olma içgüdüsünü veren Allah'ın insana sonsuz olmayan bir ödül vereceği düşüncesi fıtrata aykırıdır ve mantıksal açıdan da makul değildir. Allah'ın olmadığı bir anlayışta her şey anlamsız olduğu gibi Allah'ın var olduğu, her şeyin biteceği ve mutlak bir konaklamanın olmadığı bir senaryoda da insan için bir anlamdan söz etmek pek mümkün değildir. İki senaryoda da yok olacağız, yaşadıklarımızı hatırlamayacağız ve yaptıklarımızın pek bir önemi de kalmayacak. Kassas suresi 88. ayet. Küllü şeyin halikun illa veceh. Onun yani Allah'ın zatı haricinde her şey helak olucudur, yani yok olucudur. Bu ayeti delil olarak sunanlar eğer cehennem ve cennet sonsuzsa nasıl sadece Allah'ın zatı yok olmayacak da diğer her şey yok olacak söyleminde bulunurlar. Öncelikle ayet olacak bir şeyden bahsetmektedir. Bu durumun ebediyen süreceğinden söz edilmemektedir. Ayet esasında bilmediğimiz bir şey de dememektedir. Zaten Kur'an okumuş biri her şeyin yok olacağını, Allah'ın ise yok olmayacağını bilir. Aynı zamanda Kur'an okumuş herkes insanların yok olduktan sonra tekrar yaratılacaklarını da bilir. Allah ayette sonsuza kadar sadece Allah'ın zatı baki kalıcıdır da dememektedir. Kainattaki her şeyin yok olacağını zaten biliyoruz. Ancak bu yok olmadan sonra tekrar yaratılacağını da biliyoruz. Bu ayeti pekala evrenin son bulmasıyla birlikte Allah hariç her şey yok olacak diye anlayabiliyorken neden cenneti ve cehennemi de kapsayarak ayeti yorumlayıp hem Kur'an'a sadece Allah'ın zatı helak olmayacak dedirtip hem de ahiret de bakidir, yani hep kalıcıdır dedirterek çelişkili bir İslam anlayışını savunalım? Bir ayetin bir meseleye delil olması için o ayetin mantıksal olarak mümkün ve makul olan tüm yorumlarının farklı bir biçimde anlaşılamaması gerekir. Eğer bir ayetin farklı anlaşılabilmesi mümkünse bir konuda net bir delil oluşturmasından söz edilemez. Ve son olarak Hud suresi 107. ayet. Halidine fiha ma dametis semavatu vel ardu illa ma şa'a rabbuk. Allah'ın diledikleri dışındakiler orada yer ve gökler devam ettiği sürece kalırlar. Bu ayette ise cehennemliklerin orada kalmasının yer ve göklerin devam etmesiyle koşullandırılmış olduğundan hareketle sonsuz olmayabileceği iddia edilir. Videonun başlarında zaten Kur'an'a göre ahiretin sonsuz olduğunu göstermiştik. Yer ve gök sonsuza dek devam ettirileceğinden dolayı cehennemlikler de sonsuza dek orada kalacaklardır. Esasında burada net bir iddia da yoktur. Ancak belki Allah'ın fikri değişir de ahireti sona erdirebilir mi düşüncesi üzerinde durulur. Elbette Allah'ın buna gücü yeter.
Ancak Kur'an'a göre cehennem Allah'ın bir vaadidir ve yine Kur'an'a göre Allah vaadinden asla dönmez.